Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serideki asıl amacım filmleri baştan aşağı inceleyip cast kadrosu saymak değil, başlıkta da görüldüğü üzere filmi açıklamak ve film bittikten sonra akılda kalan "ben ne izledim şimdi, aslında ne oldu" sorularına yanıt verip kendi fikirlerimi sizlerle paylaşmak. İlk analizim için tam bu örneklere iyi bir denk olan, güzel paradokslar içerip sizi bu paradokslar için düşünmeye iten bir film olan Donnie Darko'yu seçtim. Öncelikle Donnie Darko'nun uzun ve kısa olmak üzere iki tane versiyonu var. Uzun versiyonunda olan olayları bölüm başlarında kitaptan bazı sayfalar adı altında paylaşıyorlar. Ben de bugünkü analizimi filmin içinde bulunan bu bölümleri özetleyerek yapacağım. O yüzden kısa versiyonunu izleyip anlamadıysanız kesinlikle uzun versiyonunu izlemenizi öneririm. Hazırsanız daha uzatmadan başlayalım. Donnie Darko'nun filmin ortalarında fizik öğretmeninden aldığı Roberto Sparrow'un Zamanda Yolculuk Felsefesi kitabı, filmi bize açıklayan en önemli etmen. Kitabın ilk bölümünde şöyle diyor. Zaman istikrarlı bir yapıdır ve boyut dokusunun bozulduğu durumlar nadirdir. Eğer bir şey olursa da boyut dokusu bozulursa ana evrenin yanında fazladan bir tane de teğet evren yani paralel evren oluşur. Oluşan bu paralel evren çok kararsızdır, birkaç haftadan fazla yaşayamaz. En sonunda kendi içine çöker ve ana evrende yok edecek bir kara delik oluşturur. İkinci bölüm bu evrenler arası geçitin ya da portalın açılabilmesi için su veya metale gerek olduğunu belirtir. Kafanız karışmış olabilir. Bir sonraki bölüm ile her şey yerli yerine oturacak. Buraya kadar anladıysanız 4. bölüme geçelim. 4. bölümde bir eserin oluşmasının alternatif evrenin meydana geldiğinin işareti olduğu anlatılır. Ayrıyetten bu eserin bir metal olduğu belirtilir. Donnie Darko'nun evin üstüne düşen jet motoru tam da bu tarzda bir eserdir. Bu olaydan bir tane alternatif evrenin oluştuğunu anlarız. Buradan yola çıkarsak kafanızda olaylar yavaştan şekillenir. Filmimiz 2 Ekim günü başlar. Ana evrende bozulmadan kaynaklı bir tane paralel evren oluşur. Bu evrende bozulmaya bağlı bir işaret olarak ekstra bir jet motoru ortaya çıkar. Bu jet motorunun gideceği herhangi bir yer olmadığından Donnie Darko'nun evinin üstüne düşer. Bu vesileyle alternatif evrende bir tane olması gerekirken 2 tane jet motoru bulunmuş olur. Bu durum alternatif evrenin yapısını bozar. They don't know where it came from. Fell from a plane. Then what happened to the plane? They don't know, Samantha. Alternatif evrende oluşan bu anomaliden kaynaklı 28 gün sonra paralel evren ana evrende dahil ederek yok olacaktır. Burası aslında fark ettiyseniz 1. bölümün özeti gibi. Filmimiz tam da bu zamanı konu alır. Ve 28 gün sonra oluşacak kıyamet gününe kadar alternatif evrende geçer. Oluşma başladıktan sonra Frank yani tavşan Donnie'yi uyandırır ve onu bu kazadan kurtarır. Filmimiz böylece başlar. Wake up. Peki olaylar neden Donnie'nin başına geliyor? Burada bize oluşan portala yakın yerde bulunanlar kendini tehlikenin içinde bulacaktır deniliyor. Yani olanların Donnie Darko'nun başına gelmesi tamamen yakın olmasından kaynaklı bir tesadüf. Bunu da bize 6. bölümde açıklıyor. 6. bölümde alternatif evrene gelen nesneyi yani uçak motorunu ana evrenine geri gönderip alternatif evrenin yanında ana evrende yok olmasını engellemek için bir tane seçilmiş kişi seçildiğinden bahsedilir. Ve bu kişiye nesneyi ana evrene gönderebilmesi için özel güçler verildiği anlatılır. Bu özel güçler artan güç, telekinezi, ateşi ve suyu kontrol etmesidir. Bu konuya ileride daha detaylı değineceğiz. Ayrıca seçilmiş kişinin alternatif evrende geçirdiği sürede korkunç rüyalar ve halüsinasyonlar tarafından eziyet göreceğinden de bahsedilir. Bunu zaten filmin çoğu sahnesinde görüyoruz. Şimdi isterseniz 7, 9 ve 10. bölüme geçelim. Bu bölümleri birlikte anlatacağım çünkü birbirleriyle bağlantılı. Burayı bir tık dikkatli dinleyelim. Seçilmiş kişinin etrafındaki insanlardan paralel evrendeyken ölen kişi manipüle edilmiş kişi haline gelir. Bu kişi zamanda yolculuk etme, seçilmiş kişiyle konuşma gibi özel yetenekler kazanır. Manipüle edilen ölünün amacı seçilmiş kişiye rehberlik etmek ve ona belirli planlarla güvence tuzağı hazırlamaktır. Güvence tuzağı yapılmış hamlelerle seçilmiş kişiye eseri iade etmekten yani geri göndermekten başka bir seçenek bırakmamanın bir yoludur. Böylece evren kurtulacaktır. Bu seçilen kişi bildiğiniz üzere tavşan Frank'tir. Frank film boyunca yaptıklarını bu yüzden yapar. Şimdi işler biraz burada karışıyor. Frank bildiğimiz üzere filmin sonuna doğru Donnie tarafından öldürülür.
Öldürülmesiyle birlikte biraz önce bahsettiğim olaylar yaşanır ve özel güçler kazanır. Özel güçleri kazanmasıyla ilk olarak zamanda yolculuk ederek Donnie'yi kazadan kurtarıp hayatta kalmasını sağlar. Daha sonra seçilmiş kişinin güçlerini de etkili bir şekilde kullanarak özenli hamlelerle güvence tuzağını oluşturur. Önce Donnie'nin güçlerinin farkında olmasını sağlar. İlk başta güçlerinin farkında olmayan Donnie yavaş yavaş güçlerinin farkına varır. I can do anything I want. So can you. Suyu kontrol etme gücünü kullanarak okula su bastırıp okulun tatil olmasına yol açar. Bunun sonucunda geri dönüş yolunda Gretchen'e denk gelip ona aşık olur. Ateşi kontrol etme gücünü kullanarak Jim'in evinde yangın çıkarıp Jim'in çocuk pornosuyla olan bağlantısını ortaya çıkarır. Bunun sonucunda onun en büyük destekçisi olan Miss Farmer Jim'in mahkemesine katılır. Miss Farmer'ın mahkemeye katılması onun rehberlik yapacağı gruba Donnie'nin annesinin rehberlik yapmasını zorunda kılar. Annesinin evden ayrılmasıyla birlikte evde yapılacak partiye zemin hazırlanır. Buna benzer olaylarla birlikte mesela en sonunda kullanacağı silahı bulması, Frank, özenle örgü örer gibi önceden her bir adımı planlayarak güvence planını hazırlar. Bu yaşanan olaylar tesadüf değil, hepsi belirli bir planın parçasıdır. Donnie Darko bu yaşananların sonucunda aşık olduğu kızın ölmesiyle birlikte sinirlenip Frank'i öldürür. Böylece aynı zamanda Frank güçlerini kazanmış olur. Burada bir zaman paradoksu var. Bir nevi Frank kendi kendini yaratmış oluyor. Bu tür paradokslar bootstrap paradoksu ya da Türkçesiyle ayakkabı bağı paradoksu olarak adlandırılır. Donnie artık kitaptan okuduğu bilgilerle, yaşadıkları deneyimlerle gerçeğin artık tamamen farkına vardı. Finalde Donnie artık çaresiz bir durumda. Aşık olduğu kızın yaşamaya devam edeceği ve tüm bu kötü olayların yaşanmadığı ana evreni kurtarmaktan başka bir çaresi kalmıyor. Böylece güvence tuzağı kurulmuş oluyor. Hatırlarsanız güvence tuzağı neydi? Güvence tuzağı yapılmış hamlelerle seçilmiş kişiye eseri iade etmekten yani geri göndermekten başka bir seçenek bırakmamanın bir yoludur. Donnie Darko evrenin çökme durumunu gördükten sonra yüksek bir yere çıkar ve telekinezi gücünü kullanarak annesinin ve kardeşinin bindiği uçaktaki motoru söker. Bu uçak ilk başta Donnie Darko'nun evine düşen motor ile aynı motoru barındıran farklı bir uçaktır. Söktüğü motoru portalla ana evrene gönderir. Yani ilk başta gelen motor yerine özdeş başka bir motor gönderir. Böylece motor sayısı evrende olması gereken sayıya düşer ve anomali düzelip alternatif evren güvenli bir şekilde çöker. Yavaş yavaş 28 gün geriye sarar ve ana evren kurtulur. Biz bu arada 2 Ekim tarihine yani başlangıç tarihinde ana evrene döneriz. O olaylar artık hiç yaşanmamıştır. Donnie olanları yaşamış gibi gülerek uyanır. Ancak kaçmayıp uyumaya devam eder. Bu sefer üstüne jet motoru düşmesi sonucu hayatını kaybeder. Son olarak 12. bölümde rüyalarda bize yaşanılanların vicdan azabı şeklinde hafızada kaldığını fakat çoğu kişinin hatırlamadığını anlatır. Frank'in gözüne dokunması, Gretchen'ın Donnie'nin annesine el sallaması, Jim'in uyandığında yaptıklarından dolayı vicdan azabı çekip ağlaması anlatılanların doğru olduğunu kanıtlar niteliktedir. Filmi anladıysanız şimdi isterseniz akılda kalan bazı sorulara geçelim. Tüm bunlar neden oluyor? İlk soruyla ilgili kaynaklar bize herhangi bir bilgi vermiyor. Onu bir fenomen olarak bırakıyor. Fakat kaynaklarda önceden belirli süreler ile bu olayın tekrarlandığı görülüyor. Görülen olayların tarih dönemlerinde mantıksal açıklamaya meydan okumasıyla birlikte dini ikonografi ile bağlantılı olduğu düşünülebilir. Eğer böyleyse oluşmasının nedeni ilahi bir tanrı müdahalesidir. Ama yine de net olarak bir şey diyemeyiz. Donnie Darko ölmeli miydi? Şimdi bu soruda 2 tane olasılık var. Bu olasılık Donnie Darko'nun olan olayların bilincinde olup olmaması. Öncelikle bu soruyu Donnie Darko'nun olanların bilincinde olduğu varsayımına dayanarak yapıyoruz. Donnie Darko'nun ölmesine gerek yoktu. Çünkü Donnie Darko'nun uyandığı evren zaten ana evrendi.
paralel evren bozulması güvenle düzeltilmişti. Ayrıca bunu destekleyecek ekstra bir bilgi olarak Zamanda Yolculuk Felsefesi kitabını yazıp bize olanları açıklayan ölüm nenenin bu konu hakkında kitap yazacak kadar bilgili ve deneyimli olduğu gerçeği, ölüm nenenin geçmişte Donnie Darko gibi seçilmiş bir kişi olduğunu ya da manipüle edilen ölülerden bir kişi olduğunu kanıtlar. Büyük bir ihtimalle seçilmiş kişi olduğunu düşünürsek, başından Donnie Darko ile benzer olaylar geçtikten sonra da yaşamaya devam etmesi, Donnie Darko'nun ölmesine gerek olmadığını bize açıklar. Bana sorarsanız Donnie Darko başından geçenlerden ve yaşadığı olaylardan sonra ölmeyi kendi seçti. Ölmeden önce yüzündeki gülüş ise bunun bir kanıtı. Alternatif evrende fazladan olan jet motorunu ana evrene göndererek alternatif evrenin güvenli bir şekilde çökmesini sağladık. Peki, şimdi gönderdiğimiz ile birlikte ana evrende fazladan bir tane jet motoru olmayacak mı? Bu ana evreni etkilemez mi? Yinelenen nesneler sorunu yalnızca alternatif evrende sorun çıkarır. Ana evren hiçbir zaman çökme sürecinden geçmeyen sabit bir zaman çizgisi olduğundan tehlikede değildir. Aynı durum biraz önce anlattığım Donnie Darko'nun ölümünde de geçerlidir. Donnie Darko ana evrene uyandığı için ölüp ya da ölmemesinin belirli bir etkisi yoktur. Frank neden Donnie'ye yardım ediyor? Frank'in Donnie'ye yardım etmesinin nedeni, eğer evren çökerse oluşacak neticelerden kaynaklı kendinin de yok olacağı gerçeği. Yani bir nevi Frank, Donnie'ye rehberlik ederek kendi hayatını kurtarıyor. Gretchen neden manipüle edilen ölü olmadı? Bildiğimiz üzere alternatif evrende Donnie Darko'nun çevresindeki ölen kişiler manipüle edilmiş kişiye dönüşüyorlar. Frank de bunlardan biri. Peki, Gretchen da bildiğiniz üzere Frank'le birlikte öldü. O niye manipüle edilen ölülerden biri olmadı? Aslında oldu. Sadece Donnie Darko'nun kafasını karıştırmamak için ona Frank gibi gözükmüyor. Bunun yerine Donnie'yi belirli hamlelerle ve diyaloglarla sürekli manipüle ediyor. Sit next to the boy you think is the cutest. Donnie Darko. What the hell kind of name is that? It's like some sort of superhero or something. What makes you think I'm not? If you could go back in time and take all those hours of pain and darkness and replace them with something better. Evet, akılda kalan sorulardan sonra filmi daha iyi anladığınızı umuyorum. Analiz videomuz bu kadardı. Sizin fikirleriniz neler? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.